Merhaba arkadaşlar. Hançer'in Cihan'ın evlilik teklifini kabul etmesini istiyorsanız ve ayrıca Engin ile Beren'in Beyza'nın sonunu getirmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kimler bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Hançer Cihan'ın evlilik teklifini kabul edecek mi? Beyza tutuklanacak mı? Cihan Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü öğrenecek mi? Mukadder ve Nusret'in sonu gelecek mi? Gerçekleri kim ortaya çıkaracak? Melih ile Sinem aşkı sonlanacak mı? Tüm sorularınızı ve merak ettiklerinizi bu videoda cevaplandıracağım arkadaşlar. Hemen Gelin dizisinden yeni bölümüne geçelim. Gelin dizisinden yeni bölümünde önümüzdeki bölümde dizimizde harika sahneler karşımıza gelecek. Çünkü bir yandan Cihan ile Hançer yeniden kavuşmanın eşiğine gelecek. Diğer yandan da Beyza çok acı bir sona doğru ilerleyecek. Öncelikle önümüzdeki bölümde Cihan Hançer'e çok muhteşem bir sürprizde bulunacak. Cihan Hançer'e kırmızı mumlar eşliğinde harika bir an yaşatacak. Hatta Cihan Hançer'e evlilik teklifi bile edecek. Hançer ise Cihan'ın evlilik teklifini kabul etmeye yakın bir cevap Cihan'a verecek. Ama Hançer şimdilik Cihan'ın evlilik teklifini kabul etmeyecektir. Çünkü Hançer Cihan'a vereceği evlilik teklifi cevabı konusunda Beyza'nın evliliğinin etkilenmesini istemeyecektir. Bu nedenle de Hançer Cihan'dan evlilik konusunda düşünmek için biraz süre isteyecek. Cihan ise Hançer'e evlilik konusunu yeniden düşünmesi için ona 3 günlük bir süreç tanıyacak. Böylece Cihan ve Hançer arasındaki bağlar yeniden güçlenmeye başlayacak. Ama Hançer'in eninde sonunda Cihan'ın evlilik teklifine vereceği cevap evet olacak. Çünkü Hançer Cihan'a hala aşıktır. Ayrıca Hançer karnındaki doğmamış bebeğe daha fazla acı çektirmek istemeyecektir. Ayrıca son bölümde Fadime Hanım'ın Hançer'e karşı göstermiş olduğu annelik gösterisi Hançer'in karnındaki bebeği düşünmesine yardımcı olacaktır. Çünkü son bölümde hatırlarsanız Fadime Hanım Hançer ile bir konuşma yapmıştı. Fadime Hanım Hançer'e ne sen ne de Beyza'nın bebeği umurunda değilsiniz demişti. Ayrıca Fadime Hanım Hançer'e ben sadece çocuklarımın iyiliğini düşünürüm diye söylemişti. Hançer ise Fadime Hanım'dan annelik dersi almış olmuştu. Yani kısacası Fadime Hanım sayesinde Hançer artık Beyza'yı değil sadece kendi bebeğini umursayacaktır. Böylece dizimizdeki bazı konular baştan sona değişecektir. Çünkü Hançer karnındaki bebeğe değer verdikçe hem Cihan'a bir adım daha yaklaşacaktır hem de Hançer ve Cihan yeniden evlenip mutlu bir aileye sahip olacaktır. Tabii bu süreçte gizli kalan bazı sırlar da ortaya çıkacaktır. Hançer'in sabredişi sonunda mükafatlandırılacaktır. Çünkü bu süreçte Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğü de ortaya çıkacak. Ayrıca Beyza'nın Cihan bebeği doğurmadığı da anlaşılacak. Peki ilk olarak hangi gerçek ortaya çıkacak? Hemen bu soruya ilk olarak yanıt verelim. Büyük ihtimalle ilk olarak Beyza'nın katil olduğu ortaya çıkacaktır. Beyza'nın katil olduğunun ortaya çıkması ile Cihan bebeği doğurmadığı da ortaya çıkmış bulunacaktır. Çünkü önceki bölümde de dediğimiz gibi avukat Beren'in kulağındaki pırlantalı küpeleri Engin fark etti. Engin bu pırlantalı küpelerin Yasemin'in evinde bulduğu pırlantalı bileklik ile aynı olduğunu fark etti. Engin bu gerçekler üzerine hemen karakola gitti. Engin karakolda avukat Beren'i cinayet şüphelisi olarak şikayette bulundu. Doğal olarak polisler de avukat Beren'in ifadesini almak için onu karakola çağırdı. Beyza'nın pırlantalı bileklik takımı özel yapımı olduğu için bu pırlanta takı setinin kime ait olduğu anlaşıldı. Zaten avukat Beren de son bölümde Engin'e gerçekleri söyledi. Bunun sonucunda da avukat Beren ve Engin işbirliği yapıp Beyza'nın katil olduğunu ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki bölümde Beyza'nın katil olduğu ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü son bölümde hatırlarsanız Beyza Gülsüm'ü evinden kovdu. Gülsüm ise hem evsiz hem de işsiz kaldı. Beyza Gülsüm'ü evinden kovarak çok büyük bir hatada bulundu. Çünkü son bölümde Beren Gülsüm'ü telefonuyla arayıp işe ihtiyacın var mı Gülsüm dedi. Gülsüm ise Beren'in bu konuşması üzerine gülümseyip şaşkın bakışlar sergiledi. Gülsüm'ün gülümsemesi avukat Beren'in yanında işe başlayacağının en büyük kanıtıdır. Yani Beren Gülsüm'den Beyza'nın bir katil olduğunu öğrenmek için Gülsüm'ü işe alacaktır. Yakında bu gerçek de ortaya çıkacaktır. Öncelikle avukat Beren Gülsüm'e çok iyi davranacak. Gülsüm ise avukat Beren'e minnettar kalacak.
Ayrıca Beren, Gülsüm'e arada sırada Beyza ve Develioğlu ailesi hakkında sorular soracak. Ama Gülsüm tedirginleşecek ve Beren'e hiçbir şey söylemeyecek. Beren de Gülsüm'den bilgi alamadığı için onun anladığı dilden konuşacak. Önümüzdeki bölümde Beren, Gülsüm'ü karşısına alıp gerçekleri bana söylemezsen senin de başın tehlikeye girer diyecek. Gülsüm ise Beren'in söyledikleri karşısında korkup itirafçı olacağını anlatacak. Ayrıca Beren Gülsüm'e para bile teklif edecek. Çünkü Beren Gülsüm'e Beyza seni işten kovduğu için ona karşı yüklü bir tazminat davası açıp Beyza'dan hakkın olan paraları da alırız diyecek. Gülsüm ise Beyza'ya karşı mahkemede tanıklık yapmayı kabul edecek. Yani sonunda Beyza'nın bir katil olduğu ortaya çıkacak. Engin gerçekleri öğrenir öğrenmez Beyza hakkında bir yakalama kararı çıkartacak. Beyza ise ilk başta nezarete girecek. Beyza çıktığı ilk mahkemece tutuklanmayacak. Çünkü bu süreçte bazı gizli sırlar da ortaya çıkacak. Bu sır tabii ki de Cihan bebeğin Beyza'nın oğlu olmadığı gerçeğidir. Çünkü önümüzdeki bölümde Yonca Beyza'nın tutuklandığı haberini alacak. Yonca Beyza'nın neden tutuklandığını araştıracak. Yonca Beyza'nın tutuklanma sebebini öğrenince çok korkacak. Çünkü Yonca Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğüne tüm kalbiyle inanacak. Yonca kendisiyle tam o sırada bir konuşmada bulunacak. Yonca kendisiyle yaptığı bu konuşmada beni canlı canlı toprağa gömen birisi bebeğime asla acımaz diyecek. Bu nedenle de Yonca'nın vereceği sıradaki karar bebeğini Beyza ve Cihan'dan almak olacak. Yani kısacası önümüzdeki bölümde Yonca Cihan'a Beyza'nın bir bebek doğurmadığını söylemek olacak. Ama Yonca ilk olarak bu işi sessiz sedasız halletmeyi planlayacak. Yonca öncelikle kuaför dükkanını satmaya karar verecek. Yonca bebeği olan Cihan'ı da alıp yurt dışına gizlice kaçmayı planlayacak. Ama Yonca'nın bu planı suya düşecek. Çünkü Yonca bebeğini kaçırdıktan hemen sonra yakalanacak. Yonca ise Cihan'a ağlayarak bu bebek benim senin değil diyecek. Yani Cihan Beyza'nın kendisini kandırdığını sonunda öğrenecek. Bu gerçeğin ortaya çıkışı ile Beyza'yı çok acınası bir son bekliyor olacak. Çünkü Beyza cinayet şüphelisi olduğu için yurt dışına çıkışı engellenecek. Yani Beyza adli kontrol şartı ile bir süreliğine serbest bırakılacak. Beyza ise tüm gerçeklerin ortaya çıkışı ile yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışacak. Ama neyse ki Engin Beyza'yı son anda yakalayacak. Beyza ise yurt dışına kaçamadan polisler tarafından yakalanıp tutuklanacak. Böylece Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü anlaşılacak. Bu gerçeğin ortaya çıkışı ile Cihan ile Hançer için yeniden kavuşma anı gözlenecek. Ayrıca Beyza'nın tutuklanmasından sonra Beyza'nın eceli de çok yakında gelmiş bulunacak. Çünkü Beyza hapse girdikten sonra hapisten kaçmaya çalışacak. Tabii Beyza bu girişiminde de başarılı kalacak. Çünkü bu süreçte hapisteki kadınlar Beyza'ya eziyet edecekler. Beyza ise Hançer ve Cihan'a yapmış olduğu kötülüklerin bedelini çok ağır bir şekilde vermiş bulunacaktır. Bu nedenle de Beyza'nın hapiste hem psikolojisi bozulacak hem de Beyza'nın çevresindeki tüm insanlar ona sırt çevirecek. Ayrıca hapishanedeki doktorlar Beyza'nın psikolojisinin bozulduğuna karar verecekler. Beyza ise hastaneye gittikten sonra hastaneden kaçacak. Beyza'nın sıradaki amacı Hançer'i öldürmek bulunacak. Hatta Beyza Hançer'i yalnız başına yakalayacak. Ama neyse ki sonunda ölecek kişi Hançer değil Beyza olacak. Çünkü Beyza Hançer'i öldürmeye çalışırken elindeki silahın üzerine düşecek. Bu nedenle de Beyza kendi elleriyle ölerek dizimizden ayrılacak. Yani Hançer ile Cihan için artık yepyeni bir dönem başlıyor olacaktır. Tabii bu süreçte Metin konağa gidecek. Çünkü Sıla Metin'i konağa götürecek. Metin ise konağa gittiğinde yeni bir konu dizimizde başlayacak. Metin'i karşısına canlı bir şekilde gören Sinem ise korkudan kekelemeye başlayacak. Hatta Sinem Metin'in karşısında bayılıp yere düşecek. Cihan ile Mukadder ise odalarından çıkıp konaktaki bağırışlara doğru gidecekler. Tam bu sırada Cihan abisinin ölmediğini ve yaşadığını görünce çok şaşıracak. Mukadder ile Nusret ise sudan çıkmış balığa dönüşecekler. Çünkü Metin'in konağa gelişi Mukadder ile Nusret'in bir katil olduklarının ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Böylece dizimizdeki gerçekler açığa çıkacak. Mukadder ile Nusret'i cezalandıracak kişi ise Cihan olacak. Çünkü Cihan Mukadder ile Nusret'i polislere teslim edecek.
Bunun sonucunda da dizimizdeki adalet yerini bulacak. Ayrıca Metin'in yaşadığının ortaya çıkışı ile Sinem ve Melih aşkı son bulacak. Çünkü Sinem Metin'in yaşadığını öğrenince Melih ile yollarını ayıracak. Melih ise dizimizden gidecek. Ama Metin ile Sinem evlenip Mine ile birlikte çok mutlu olacak. Tabi Hançer ile Cihan da bu mutluluktan nasiplenecektir. Çünkü Hançer ile Cihan evlenip Umut bebeğin anne ve babalı bir ortamda doğmasını sağlayacak. Yani Cihan ve Hançer bebekleriyle birlikte mutluluğa doğru ilerleyecek. Böylece önümüzdeki bölümlere doğru dizimizde harika sürprizleri bizleri bekliyor olacaktır. Peki sizce Hançer'in yerinde olsaydınız Beyza için evliliğinizi sonlandırır mıydınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür videoları beğeniyorsanız abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.